Kızılcık Şerbeti'nde şok fragmanlar gelmeye devam ediyor. Şok eden gelişmeler var. Doğa, Mustafa ve Işıl üçlüsünden hangisi diziye veda ediyor? Duyunca şok olacaksınız. Nursema ve Firaz ayrılığında neler yaşanacak? Diziye yeni katılacak oyuncular kimler? Fragmanda herkesi şok eden olay ne? Ömer ve Kıvılcım cephesinde beklenmeyen gelişmeler neler olacak? Hepsi ve daha fazlası şimdi videomuzda olacak. Videoya geçmeden önce Kızılcık Şerbeti devam etmeli diyenler, videoyu beğenmeyi unutmasın. Hadi videoya geçelim dostlar. İlk olarak fragmandan başlayalım. Mustafa, Işıl'ın annesi Pembe'nin katili olduğunu öğrendi ve büyük intikam planı için harekete geçti. Sezon başından beri hepimiz bu sahneyi bekledik. Ancak fragmanda Doğan'ın da tekneye bindiğini gördük. İşte herkesi şok eden kazada Doğa, Mustafa ve Işıl ölerek diziye veda ediyorlar arkadaşlar. 4 sezondur devam eden dizimizde maalesef peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Ben en çok Doğan'ın ayrılmasına üzüldüm. Fatih tarafından bir türlü yüzü gülmedi ve karakterin artık rolü bitti. Yapımcı aslında sezon başında Doğa karakterinin ayrılacağını söylemişti. Ancak Sıla Türkoğlu yapımcının ricasını kıramayıp devam etmiş. Ve sonunda durum bu noktaya gelmiş dostlar. Doğa ve Fatih arasındaki ilişki artık bitme noktasına gelmişti. İki tarafta sürekli ayrılıp barıştılar. Ama bir dikiş tutturamadılar. Sıla Türkoğlu gibi başarılı başrole bu sezon pek de yer verilmedi. Şahsen ben olsam ben de ayrılmak isterdim. Saçma sapan Işıl ve Nilay sahneleri yüzünden Doğa karakterinin harcanması beni çok üzdü. Kendisine yeni projelerinde başarılar diliyorum. Fatih'e gelecek partner belli oldu. Diziye toplamda 4 oyuncumuz katılıyor. Fatih'in partneri Başak oluyor arkadaşlar. Başak karakterini Seray Kaya canlandıracak. Çok başarılı bir iş kadını olarak diziye katılıyor. Aslında biz bu karakteri Doğa'da görmek isterdik ama nasip olmadı. Dizide bir zaman atlaması olacak ve Fatih ve Başak'ın hikayesi başlayacak. Gelelim Mustafa ve Işıl konusuna. Pembe'nin ölümünden sonra hepimizin beklediği büyük intikam sonunda alınıyor. Ama Mustafa bu intikamı alırken hesaplamadığı olaylarla karşılaşıyor. Işıl'ı öldürüp içini soğutacak olan Mustafa'ya sürpriz Doğa'dan geliyor. Doğa'da o teknede ve maalesef Mustafa'nın yaptığı bu hareket kendisinin de Işıl'ın da Doğan'ın da sonu oluyor. Şahsen Mustafa karakterine ben daha güzel senaryolar yazılabilirdi diye düşünüyorum. Ancak senaristimiz böyle uygun gördü demek ki. Nilay için bu süreç nasıl olacak çok merak ediyorum. Pembe'nin intikamının alınmasına çok sevindim. Böylelikle Abdullah da bu gerçekleri en acı şekilde tatmış olacak. Aslında Mustafa'nın bunları boşa yapmadığını öğrenecek ve onu kaybedince çok büyük vicdan azabı çekecek. Pembe, Alev ve Işıl'dan sonra Abdullah Bey'e de partner geliyor. Yeni partneri Özge Borak oluyor. Özge Borak Salkım karakterini canlandırıyor. Abdullah Bey ile nasıl bir hikayesi olacak merak uyandırıyor diye düşünüyorum. 6 aylık zaman atlamasında neler yaşanacak hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. Beni çok üzen ve şaşırtan veda en çok Firaz karakteri oldu. Aslında Firaz karakteri diziye o kadar neşe eğlence katmıştı ki ama senaristimiz maalesef onu da bozdu arkadaşlar. Karakterin derinliğini doğru düzgün yazamadı. Tüm samimiyetimle söylüyorum, diziye ayrı bir ahenk katmıştı. Onu izlerken ben keyif alıyordum. Firaz Nursema ile evlenince herkes düzelmesini bekledi ama huylu huyundan vazgeçmedi. Nursema'yı aldatınca işler karıştı. Bu da onun sonunu getirdi arkadaşlar. Nursema aldatıldığını bu bölümde öğrendi ve gerekeni yaptı. Firaz'ı terk ediyor ve ayrılıyorlar. Burada en büyük takdiri oğlu Firaz'ın yaptıklarının artık arkasında durmayan Asude Hanım görmeli diye düşünüyorum. O da Nursema'nın yanında oluyor ve destekliyor. Ayrılmasını hiç istemediğim çift maalesef ayrılıyor. Firaz karakteri de böylelikle diziden ayrılmış oluyor. Nursema'nın yeni partneri kim olacak şu an sır gibi saklanıyor. Bunu yeni bölümlerde göreceğiz arkadaşlar. Dizimize yeni katılan diğer 2 oyuncu ise Yalçın Hafızoğlu ve Hakan Karahan oluyor. Yalçın Hafızoğlu Emir karakteriyle diziye katılırken Hakan Karahan ise Tuncay karakteriyle karşımızda olacak. Emir karakteri Çimen'e partner olarak geliyor. Tuncay karakteri ise iş adamı olarak diziye katılacak. Taşacak bu deniz reytingleri silip süpürünce Kızılcık Şerbeti'nde düşüş yaşandı. 4. sezonunda olmasına rağmen yine iyi reytini alan dizimiz köklü bir değişikliğe gidip risk alıyor. Dizinin ana kadrosundan 4 kaliteli oyuncunun ayrılması bana göre reytingleri daha da düşürecektir diye düşünüyorum. Yeni oyuncularımızın performanslarını çok merak ediyorum. Güzel hikaye ve girişler yapılırsa
Bir ihtimal reytingler sabitlenir, belki yükselir, bunu zamanla göreceğiz dostlarım. Ben Kızılcık Şerbeti fanı olarak Pembe öldükten sonra sadece fragmanlardan takip ettim, yalan söylemeyeyim. Peş peşe oyuncuların ayrılması ve yeni oyuncuların gelecek olması bende heyecan yarattı. Nasıl bir senaryo bizleri bekliyor bakalım. Sıkı bir şekilde takipçisi olacağız. Gelelim Ömer ve Kıvılcım'a. Ömer tahliye oluyor ve onun için köklü değişim başlıyor. Kıvılcım'ın yaptıklarından sonra Ömer artık ona olan tüm güvenini kaybetmiş durumda. Kıvılcım eski Ömer'i maalesef bulamayacak. İkili arasında en az 2 bölüm soğuk rüzgarlar esecek. Bu durum Doğan'ın ölümüyle son bulacak arkadaşlar. Bizler Ömer'in karakterini biliyoruz. Doğa olunca yine en büyük destek Ömer'den gelecek. Ailenin ayakta durması için herkes birbirine destek olacak. Kıvılcım yaptıklarından çok pişman oldu. Şimdi aynıları yaşansa ben yapmayacağını düşünüyorum. Ömer zaten teslim olacaktı, senaryo gereği yeni oyuncular gelene kadar maalesef uzatıldı. Kıvılcım'ın ihbar etmesiyle onların hikayesine de ek bir senaryo eklenmiş oldu. Doğan'ın kaza yapması, Çimen'in başına gelenler yüzünden Kıvılcım her şeyin sorumlusu olarak Ömer'i görmüştü. Aslında Ömer'in güvenini kıran en önemli nokta bu oldu arkadaşlar. Haklı olarak o da yerle bir oldu. Dizide yeni bir dönem başlayacağı için katılan oyuncularımızla birlikte nasıl şekil alacak şu anlık bilinmiyor. Ancak şu bir gerçek ki tüm karakterler değişecek. 5. sezona adım adım gitmek isteyen Kızılcık Şerbeti'nde yeni hikayeler olacak. Ben en çok da Fatih ve Başak çiftini merak ediyorum. Seray Kaya gerçekten çok iyi bir oyuncu. Rol aldığı önceki dizileri biliyorum. Aldığı sorumluluğun o da farkında. Başak karakteri güzel yazılırsa Doğa karakterinin önüne geçebilir. Çünkü Doğa koca desteği almadan ayakta durmaya çalışan bir iş kadını karakterine dönüştürülmesi bekleniyordu. Ancak senaryonun gidişatı buna izin vermedi. Hatta Firaz ile aşk senaryosu yazılması zaten tam bir fiyaskoydu. Yine izleyicilerimizin tepkisiyle hatırlarsanız o senaryoda iptal edilmişti. İşte beklenen iş kadını senaryosu, Seray Kaya'nın canlandırdığı Başak karakteriyle yazılacak. Fatih ile tanışan Başak ilk olarak rakip olarak karşı karşıya gelmelerini bekliyorum. Zamanla yazılan senaryoya göre Fatih aşık olacak ve hikayeleri başlayacak arkadaşlar. Nilay'ın ne olacağı konusunda şu anlık elimizde olan bir bilgi yok. Mustafa ölünce Nilay karakterini senarist nasıl yazacak merak ediyorum. Çünkü bütün kötülükleri ve olayları ilk öğrenen Nilay oluyordu. Mustafa diziden ayrılınca hikayesi kalmıyor. Ancak senaristimiz bizi şaşırtmayı sever, bakalım Nilay'a nasıl bir hikaye yazılacak hep birlikte göreceğiz. Kızılcık Şerbeti ile ilgili yeni gelişmeler oldukça sizinle paylaşacağım. İlk benim haberim olsun diyorsanız abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşürüz dostlar.